Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere A'dan Z'ye her şeyiyle ev yapımı, tam ölçülü, lezzet garantili, pastanedekilerden bile güzel profiterol tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Öncelikle kremamızı hazırlayalım. Bunun için yarım litre sütü uygun bir tencerenin içerisine alıp üzerine 2 dolu yemek kaşığı nişasta, buğday veya mısır nişastası kullanabilirsiniz. 2 dolu yemek kaşığı un, 1 çay bardağı toz şeker. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitredir. Ve de 1 adet yumurtanın sarısını ilave edip malzemeleri tel çırpıcı ile pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Homojenize bir kıvam aldıktan sonra tenceremizi ocağa alalım. İlk önce orta, daha sonra ise kısık ateşte sürekli karıştırarak muhallebimiz kıvam alıncaya kadar pişirelim. Kıvam alıp kaynamaya başladığında birkaç dakika kadar daha pişirmeye devam edelim ki kremamızdan un tadı gelmesin. Daha sonra üzerine 1 paket toz vanilin ve 1 dolu yemek kaşığı tuzsuz tereyağı ilavesi yapalım. Bu aşamada ocağı çok kısık ayarda getirelim ve sürekli karıştırarak tereyağının erimesini bekleyelim. Ve kremamız artık hazır oldu. Şimdi tencerenin kapağını kapatalım ve bu şekilde tamamen soğumasını bekleyelim. Eğer farklı bir kaba aktaracaksanız üzerini kendisine temas edecek şekilde bir poşetle kapatabilirsiniz. Kremamız soğurken biz geçelim hamurumuzu hazırlamaya. Bunun için 125 gram tuzsuz tereyağını veya margarini uygun bir tavanın içerisine alalım ve yağı tamamen eritelim. Yağ eridikten sonra üzerine 1 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz ve 1 dolu tatlı kaşığı toz şeker ekleyip şeker ve tuz eriyinceye kadar karıştıralım. Bu aşamalarda kullandığım su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine 1 dolu su bardağı un ilavesi yaparak tahta bir kaşıkla veya spatula ile tamamen kıvam alıncaya kadar, yani içerisinde hiç topak kalmayıncaya kadar sürekli karıştıralım. Bu aşamaların her birinde ocağımız mutlaka kısık ateşte olmalı. Ve hamurumuz artık hazır oldu. Şimdi kesinlikle bu şekilde bekletmeyelim. Aksi takdirde hamur pişmeye devam edecektir. Hazır olan hamurumuzu farklı bir yoğurma kabının içerisine alalım ve tamamen soğumasını bekleyelim. Hamur tamamen soğuduktan sonra üzerine birer birer yumurta ilavesi yaparak mikserle çırpalım. Eğer mikseriniz yoksa tahta bir kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Ben toplamda 4 adet M boy yumurta kullandım ve gerekli kıvamı elde ettim. Eğer yumurtalarınız büyük ise sonuncu yumurtayı çırparak azar azar ilave edebilirsiniz. Yeteri kadar çırptıktan sonra spatula ile de birkaç dakika kadar karıştıralım. Sonuç olarak hamurumuzun kıvamı şu anda ekranda gördüğünüz gibi olmalı. Hazır olan hamurumuzu krema torbasının içerisine alalım. Krema torbamızın uç kısmına da sade bir uçluk taktıktan sonra hazır olan hamurumuzu aralıklı olacak şekilde yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimize sıkalım. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyen değerli izleyicilerim, beni her nerelerden takip ediyor iseniz eğer bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Tarifle ilgili ise herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Hamurun tamamını tepsimize sıktıktan sonra parmağımızın ucunu ıslatıp üstlerini düzleştirelim. Daha sonra ise hazır olan profiterol hamurumuzu pişmeye gönderelim. Fırınımız önceden ısıtılmış 170 derece olmalı. Ortalama pişme süresi 20-25 dakikadır.
Piştikten sonra fırını kapatalım, lakin kapağını açmayalım ve hamurlarımızı en az 10 dakika kadar fırında dinlendirelim. Aksi takdirde, yani hamurları hemen çıkartırsanız hamurlarınız tamamen yumuşayacaktır. Bu arada kremamız artık tamamen soğumuş. Soğuyan kremamızı en az 4-5 dakika kadar mikserle çırpalım. İsterseniz bu aşamada üzerine toz krem şanti veya ekşi krema ilavesi yaparak o şekilde de kremanızı lezzetlendirebilirsiniz. Soğuyan hamurlarımızı bıçakla ikiye kesip aralarını kremayla dolduralım. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldular. Senelerdir yaptığım bir tarif. Tüm püf noktalarıyla da anlattığımı düşünüyorum. Tereddütsüz deneyebilirsiniz. Yine de aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Hazır olan tatlımızı servis tabağına aldıktan sonra üzerine bolca çikolatalı sos gezdirelim. Bu aşamada hazır sos değil, ev yapımı çikolatalı sos kullandım. Tarifini inşallah bir sonraki videolarda paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok beğendim. Ve tatlımız artık servise hazırdır. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü eminim çok beğeneceksiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomun daha fazla kişiye, yani daha geniş kitlelere ulaşabilmesi adına bana destek olmak için videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir, kaydedebilir, paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.